Merhaba arkadaşlar. Bugün çalışmamızda yapacağımız büstiyerin şöyle bir görüntüsünü, bitmiş halini paylaşayım. Buna ben 1,5 yumak ip kullandım. Yani ikinci yumaktan bir epeyce artmış oldu. Şu şekilde. Arka tarafımızda böyle. Şimdi bunun boncuklarını mesela şu uç kısmına koydum ama buralara püskül falan da yapabilirsiniz. Mesela bir başka modelde ben boncuğunu şöyle şu araya geçirdim. Bu da bir tık büyük modeli, yani 20 zincir daha fazla olan bedene göre yaptım. E, Videoda yaptığımız beden böyle 38 bedene çok rahatlıkla olacaktır. Dediğim gibi şu alttaki zincir sayılarını büyüterek şu kısımdaki sık iğneleri daha fazla yaparak beden çalışmasını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi bunun yapımına geçelim. Bugünkü büstiyer çalışmamızda kullanacağım ip Gazdal'ın Gizda ipi. İpimiz 100 gram 250 metre uzunluğunda ve %100 koton bir ip. Hatta şurada renk numarasını da söyleyeyim arkadaşlar. 5591. Tığ olarak da 3 milimlik tığ kullanacağım. Ayrıca şöyle bir ayraçlara ihtiyacımız var. Dileyen arkadaşlar da boncuk kullanabilir ama yani kullanmakta zorunda değilsiniz. Sadece zincir olarak da yapabilirsiniz. Ve bir tane de şöyle bir iğneye ihtiyacımız var. Büstiyerimize alt kısımdan zincir çekerek başlayacağız. Şöyle tığıma bir kere doladım ve kitlememi yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde 177 tane zincir çekeceğim. Yapacağımız büstiyer 38-40 bedene göre olacak. 34-36 beden, yani daha küçüğünü yapacaklar. 20 tane zincir daha eksik. Daha büyük beden çalışacaklar da 20 zincir daha ilave edebilirler. Şimdi bu şekilde toplamda 177 tane zincirimizi çekelim. Toplamda 177 tane zincirimi çektim. Şimdi şu son zincirimiz 1, 2, 3. zincirin içine girerek başlayacağız. 1, 2, 3. zincirin içine girdim. İlmeği alıyorum ve şöyle sık iğne ile kilitliyorum. Yani başta 1-2 tane sık iğnemiz yan yana gibi oluyor. Daha sonra arada bir zincir çekiyorum. Alttan bir tane atlayıp diğerinin içine giriyorum. Yine sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Alttan bir tane zinciri atlayıp diğerinin içine giriyorum. Ve bir sık iğne daha yapıyorum. Aslında modelimiz hep bu şekilde devam edecek. Bir zincir, bir tane boşluğu atlıyorum. Diğerinin içine girerek sık iğne yapıyorum. Bir zincir, bir taneye atlıyorum ve diğerine. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Son ilk başladığımız, yani zincire de bir tane sık iğne yapıyorum. Sıranın sonu bir zincir,
ve bir sık iğne ile tamamlanıyor. Bir üst sıraya çıkarken iki tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen ilk alttaki bir zincir çektiğimiz boşluğa giriyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra başlarımız böyle iki tane sık iğne yan yana gibi olacak. Daha sonra yine bir zincir, altta bir zincir çektiğimiz boşluğun içine giriyorum. Bir tane sık iğne. Bir zincir, boşluğun içine, yani şu altta bir zincir çektiğimiz boşluklar var arkadaşlar. Oraya giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Yine bir zincir, diğer boşluğun içine girdim ve sık iğne. Bir zincir, yani şu altta yaptığım sık iğneyi atlıyoruz, yanındaki boşluğun içine giriyoruz. Evet, bu sırayı da tamamlayayım. Yine bir sıraya çıkışı gösterelim. Sıranın sonundaki son boşluğa da sık iğneyi yapıyorum ve sıranın bitimi, her sıra aynı şekilde bitiyor. Bir zincir çekip şu kenardaki yukarı çıktığımız iki zincirlik yer vardı. Oranın şu kenar noktasına giriyorum. Buradaki ipin şöyle iki katına birden girerseniz, tek katına değil de iki katına girerek yaparsanız kenarları daha düzgün olur. Yani sıramızın başı sonu sık iğne yaptım, bir zincir ve sık iğne ile bitiyor. Şimdi bir üst sıraya çıkarken yine aynı şekilde iki tane zincir çektim. Örgümü çeviriyorum. Hemen buradaki ilk boşluğun içine giriyorum. Bakın şu arada bir zincir çektiğimiz yer vardı. Oranın içine giriyorum. İlmeği çektim. Sıra başımız zincirle beraber sanki böyle iki tane sık iğne varmış gibi görünüyor. Diğer yerler hep bir zincir, alttaki boşluğa giriyoruz. Bir zincir, bir altta bir zincir çektiğimiz boşluğun içine giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Ben kaç tane böyle sık iğne yaptığımızda sıranın sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. Yine sıranın sonuna geldiğimiz zaman şu son boşluğum, sık iğneyi yapıyorum. Yine bir zincir ve şu kenardaki ilmeğin iki katına böyle girerek bir tane sık iğne yapıyorum. Yani sıramızın sonu bir zincir bir sık iğne ile başlıyor. Bir iki zincir çekerek sıramızın başı da hemen buradaki ilk boşluğun içine girerek bir tane sık iğne yapıyorum. Böyle iki tane sık iğne gibi oluyor kenar noktamız. Yani bütün sıralarımız bu şekilde devam edecek. Bir zincir, alttaki boşluğun içine giriyorum. Bir zincir, bir alttaki boşluğun içine. Bu arada böyle 1, 2, 3, 4 görünen şu sık iğnelerimiz var arkadaşlar. Bundan 88 tane var 177 zincirli ölçüde. Şimdi tabi bedeninize göre, bu ipinize göre, kalınlığına, inceliğine göre sayıyı ayarlayabilirsiniz.
Ben şimdi size burada 1 santim vermek istiyorum. Ve örgüyü de hiç böyle gerdirmeden, yani şöyle asılmadan ölçü vereceğim. Şöyle arkadaşlar, 73 santim civarında geldi. Dediğim gibi gerdiğimiz zaman o 1-2 santimde oynayacaktır. Evet, beden ölçüsünü bu şekilde başlayabilirsiniz. Şöyle yapacağım. Bakın, katlandığı zaman arkada ortalama şu kadar bir payımız olacak. Buraya ip geçecek. Yani ölçünüzü alırken bu şekilde ölçü almanızı tavsiye ederim. Şimdi bedenimizin alt kısmı olana kadar örneğimize devam ediyoruz. Alt kısmının şöyle santim vereyim. 11 santim ördüm. Bu kısmı daha da uzun yapabilirsiniz arkadaşlar, veya daha kısa, daha açık bir büstiyer istiyorsanız daha da az yapabilirsiniz. Toplamda şu sık iğnelerimizden 88 tane vardı. Şimdi örgümüzün tam orta noktasını buluyoruz. Burada artık göğüs kısmının ayrımını yapacağız. Şu sık iğnelerden sağ tarafta 44 tane, burası tam orta noktamız. Diğer tarafta da 44 tane sık iğne var. Şimdi bu orta noktasını tespit ettikten sonra, yani buradaki sayınız kaç olursa olsun tam orta noktasını bulun. Daha sonra 1, 2, 3, 4 tane sık iğne sağ tarafta bırakıyorum. Şuraya bir işaret koydum. Orta noktanın 1, 2, 3, 4 tane de sol tarafta sık iğnesini işaretledim. Yani şu arada artık orta noktanın işaretini çıkarabiliriz. Şu arada 8 tane sık iğne bıraktım. Daha sonra arka parça için buradan 17 tane sık iğne sağ tarafta, 17 tane de sık iğne sol tarafta. Artık bu kısımları örmeyeceğiz. Bu arkaya kıvrılan kısım. Bizim öreceğimiz yer sol parça için burası, sağ parça için de burası olacak. Şu arada da bir açıklığımız olacak. Şimdi şuradan başlayarak orta noktaya kadar, yani ortada işaret verdiğimiz yere kadar devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar, ben burayı 29 sıra ördüm. Bu 30. sıramız. Ama iplerin kalınlığından, inceliğinden sayılar fark edecektir. Dediğim gibi 11 santim, 12 santim kadar alt kısmı örebilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde şu göz ayıracağımız yere kadar devam edeyim. İşareti koyduğum yere kadar geldim. Buradaki işareti çıkartıyorum. Bir zincir ve buraya bir tane sık iğne yapıp, bakın şu aramız boş kalacak. Bu ara için 8 tane sık iğnemiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane zincir çektim. Bakın şu zincir şu araya, diğer işaret koyduğumuz noktaya kadar geldi. Şimdi buradan örgümü çeviriyorum, artık diğer tarafa geçmeyeceğiz.
Yine 1, 2, 3. zincire girdim ve bir tane sık iğne yapıyorum. Yine sıra başımız böyle 2 tane sık iğne gibi. Bir zincir çekiyorum, bir taneyi atlıyorum. Diğerinin içine girdim. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp diğerinin içine girdim. Bir tane atlıyorum, diğerine sık iğne. Ve buradaki son zincirin hemen başlangıç noktasına da yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne yapmış olduk zincirin üstüne. Daha sonra yine örgümüze devam ediyoruz. Hemen ilk boşluğun içine girdim. Sık iğne yaptım. Şimdi şuradaki işaret noktamıza kadar devam edelim. Bakın işaretimiz şurada takılı. Son 2 tane sık iğnemiz kaldı. Burada bir zincir çekiyorum. Hem buna giriyorum, hem diğerine girerek şurada bir kesme yapıyorum. Yani şu tarafa doğru bir hafif ovallik vereceğiz. Sıraya başlarken yine 1, 2 zincir çektim. Burada birkaç tane sık iğneyi yok ederek şurada bir ovallik vereceğim arkadaşlar. 2 tane burada yok ettik. Şimdi hemen dibindekine giriyorum. Ve bir tane de buradakine giriyorum. Ve üçünü bir alarak bir tane burada, bir tane burada sık iğne yok ettik. Şimdi devam ediyorum örgüme. Artık burasını yaparak tekrar bu tarafa gelelim. Tekrar şu kısma geldik. Bir zincir çekiyorum. Bakın hem 2 tane burada boşluğumuz var. Hem buradakine giriyorum. Hem sondaki boşluğun içine girip şöyle bir toparlama yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve burada da şurayı toparlamıştık. Yine buradakine ve buradakine girerek bir azaltma daha yapıyorum. Artık bundan sonra azaltma yaptım. Hemen yanındaki sık iğneyi de yaparak devam ediyorum. Sıranın sonunda şurası artık son noktamız olacak. Buraya sık iğne ile girip 2 zincirle yukarı çıkararak artık bundan sonrası dümdüz şekilde devam edecek. Sadece dediğim gibi bu ara ve şu kısmı örüyoruz. Ben şimdi burayı tamamlayayım. Tekrar buraya gelince bir sıra çıkışını göstereyim. Tekrar geri geldim. Şu anda şu sık iğnelerden 25 tane sık iğne var arkadaşlar. Bu da sonuna yapıyorum. Şuradaki boşluğa 26.
Yani 26 tane sık iğnemiz kalana kadar şurada bir azaltma yapabilirsiniz. Bundan sonra düz olarak gideceğiz. Yine 1-2 tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Aynı alt tarafta yaptığımız gibi hemen ilk boşluğa girerek sık iğne yapıp devam ediyorum. Artık bu kısımda düz olarak devam edecek. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın şurada bir içeri girme yaptık ve bundan sonrası düz olarak devam edecek. Şimdi bu tarafı bitirelim. Burada ilave zincir yaptıktan sonra ben şu kısmını santim olarak vereyim. 16 santim olana kadar ördüm. Ve ipimiz şurada arka tarafa doğru olan kısımda, yani şu ön kısımda değil, arka kısma gelen yerde ipimiz bağlı. Burada şimdi sadece sap kısmını, daha doğrusu askı kısmını öreceğiz. 2 zincir çektim. 1, ikinci sık iğne, üçüncü sık iğne, 4 ve bu da 5. Şu kalınlık yeterlidir. 1-2 zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Sadece bu 5 tane sık iğneyi askı boyumuz olana kadar devam edeceğiz. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Ve bu da 5. sık iğnemiz. 1-2 zincir çekip geri dönüyorum. Dediğim gibi sadece bu 5 tane sık iğneyi askı kısmımız olana kadar devam edelim. Ben şöyle askı kısmını tamamladım. Bakın şöyle ölçü vereceğim. Hiç gerdirmeden ölçü veriyorum arkadaşlar. 31 santim. Yani şöyle katladığımız zaman, isterseniz ikiye katlayarak ölçü vereyim. 15,5 santim civarında. Şimdi burada ipimizi şöyle biraz dikeceğimiz için askı kısmımızı daha sonra biraz pay vererek kestim. Bu kısmımız bitti. Şimdi diğer bölüme başlayacağız. Sağ tarafı yaparken gelmiştik, zincir çekip geri dönmüştük. Bu tarafı yaparken de tam tersi işlemi yapacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde, yani şurası arada 8 tane ilmeğimizin olduğu yer. Burada da önce kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincir çekiyorum. Bakın şu arası için. Diğer tarafta 17 zincir çekip geri dönmüştük. Burada 15 tane zincir çekiyorum.
Şu işaretim tam ortadaki nokta burası. Burayı çıkartıyorum. Ve buraya girerek başlıyorum. Devam edeceğiz. Dönüşte zincirin üstüne yapacağız. Yine bir zincir, bir sık iğne olarak arka taraftaki kenar noktasına kadar devam ediyoruz. Kenardaki işaret noktasına geldiğimiz zaman bakın şu işareti koyduğumuz yer. Ondan bir tane önce de bir boşluğumuz var. Önce oraya giriyorum. Daha sonra işareti çıkardığım noktaya girdim. Buradaki 3 ilmeği birlikte alıyorum. 1 2 zincir çektim, geri dönüyorum. Bakın şurası azalttığımız nokta. Hemen bir sonrakine ve bir yanındakine girerek de burada bir azaltma yapıyorum. Daha sonra bir zincir ve örneğime devam ediyorum. Buradaki son boşluğa bir tane yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada çektiğimiz zincire 8 tane, aynı diğer tarafta olduğu gibi 8 tane sık iğne yapacağız. Hemen ilk zincirin içine girdim. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum diğerine. 2 bir zincir, bir tane atladım. Diğer zincirin içine 3 bir zincir, dördüncü sık iğnemiz, bir zincir, 5 6 bir zincir, yine alttan bir tane atlıyorum. 7 bir zincir ve buradaki ilk başladığımız zincire de bir tane sık iğne yaparak sırayı tamamlıyorum. 1 2 3 pardon, 2 zincir çektim, geri dönüyorum. Bu kısmı da aynı diğer tarafta olduğu gibi yine hemen yanındaki boşluğa girerek başladım ve tek tek aradaki boşlukları sık iğne yaparak şurayı beraber bir yapalım arkadaşlar. Evet, bu kısmı da artık birleştirmiş olduk. Devam edeceğiz. Bu kenara geldiğimiz zaman zaten burada bir ilk sırada bir de dönüşte azaltma yaptık. Bu arada yine 26 tane sık iğnemiz kalana kadar şurada bir kere daha çift alabiliriz veya iki kere daha çift alarak aradaki sık iğneyi 26 tane kalana kadar kenarda azaltma yapıp aynı diğer taraf gibi dümdüz şekilde örerek devam edeceğiz. Şu alttaki uzattığımız parça, bu da üstteki. Kenar ve buradaki kenarımız. Şimdi bu tarafı da aynı buradaki gibi 16 santim ve sapının askı kısmını da örelim, tamamlayalım. Şimdi her iki tarafı da böyle askılarını tamamladıktan sonra bakın şu arka kısmı şöyle katlıyorum.
Şöyle düzelterek bunu buraya, bunu da buraya dikeceğiz. Fakat bu askıları dikmeden önce yapacağınız bedene şöyle üstüne bir giydirip, yani şunu bir iğneleyerek belki bir 2 santim daha kısa veya daha uzun yapmanız gerekebilir. Dikmeden önce bir ölçü alırsanız daha iyi olacaktır. Şimdi bu bir tarafı dikelim beraber. Bakın tam şunu ucuna getiriyorum. Bu askıyı arka bedenin tam kenar noktasından başlayarak şöyle dikiyorum. Daha sonra ipimizle şöyle arka tarafı alıyorum. Bir tane düğüm attıktan sonra da şöyle iç noktaya doğru saklayarak kesiyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da dikeceğiz. Şimdi arkası için bir zincir çekeceğiz. Önce ipimden şöyle bir miktar pay bırakıyorum. Daha sonra kilitledim. Bu şekilde arka için 400 tane, ön taraf için 150 tane ayrı ayrı zincir çektim. Yani başta ve sonda şöyle bir pay bırakın ipinizden arkadaşlar. Daha sonra arka için 400 çektim ama fazla da çekebilirsiniz. Bakın şu ön için kısa bir zincir. Arka taraf için de şöyle uzunca bir zincir çektim. Şimdi ben bunlara bir iğneye geçireyim. Ben 2 tane birden geçireceğim ama sizler yani tek iğneyle de halledebilirsiniz. Şimdi bakın şurası tam orta noktası zincirimizin. Dikiş yaptığımız yerin hemen şuradaki bir zincirlik boşluğuna girdim. Buradaki zinciri çekiyorum. Daha sonra da tam karşı tarafta diktiğimiz yerin bir zincirlik boşluğuna girdim. Pardon arkadaşlar. Evet, tam boşluğa girdim ve karşı tarafından çektim. Şimdi buradakini alıyorum. Ortalama şöyle şuralardan yine boşluğa gelmesine dikkat ederek bunu bu taraftan çekiyorum. Diğerinde şöyle karşılıklı gelecek şekilde diğer taraftan geçirdim.
Şöyle yaptım. Ve bunu alıyorum. Bu sefer şöyle üstten girerek bunu geçirdim. Aynı şekilde diğerinde şöyle karşı tarafına gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve en sonda şu uç noktaya girip geçiriyorum. Arka kısmımız bu şekilde. Şimdi şuralarda bir pay bırakmıştık ipimizden. Dediğim gibi yani bunu direkt keserek de zincir olarak kullanabilirsiniz ama ben şöyle bir iki tane boncuk geçirmek istiyorum. Bunu zincirin içine geçirdim. Daha sonra çıkmaması için şöyle şuradaki zinciri biraz dikerek kalınlaştıracağım. Şöyle bir kontrol edelim. Evet, yeterli. Daha sonra şöyle biraz düğüm atıyorum. Ve ipimi de şöyle biraz iyice sıkıştırıp kesiyorum. Şimdi aynı şekilde diğer tarafa da yapalım. Ön tarafının büzmesine geçelim. Şimdi örgümüzün ön kısımdaki şu zincir çektiğimiz pay var. Orada yine şöyle bir boşluktan girdim. Ortalama şuralardan çıktım. Biraz daha enli alayım arkadaşlar. Şu zinciri şöyle genişçe geçirdim. Daha sık sık da yapabilirsiniz. Yani buradaki büzgüyü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi aynı şekilde karşı taraftan şu şekilde ipleri geçirdim. Şimdi bunu şöyle asılıyorum. Dediğim gibi bu büzgüyü istediğiniz ebatta yapabilirsiniz. Bu arada şuraya boncukları da yine geçirelim.
Diğer uç kısmı da buradaki boncuklarımızı geçirip şurayı bir düğümleyelim. Şöyle boncukların uç kısımlarını da diktim arkadaşlar. Bir de buradaki ipi biraz daha sık sık geçirdim. Çok fazla büzgü yapmadı. Şimdi ikisini büzüyorum. Ve büstiyerimiz hazır oldu. Arka tarafı da bu şekilde. Evet, yapacak arkadaşlara kolay gelsin.